Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hiç fırın kullanmadan tavada süt burger lezzetinde muhteşem tarifler vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt başlayalım. 3 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker ilavesi yapalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, toplamda 3 su bardağı un kullandım. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Mikser yardımıyla karıştıralım. Evet, toplamda 1 su bardağı su kullandım. İlk aşamada yarım su bardağı ekledim. Daha sonra yarım su bardağı daha ekledim. Hepsini, tüm malzemeyi karıştıralım. Evet, kıvamı bu şekilde olmalı. Kek kıvamında. Önceden ısıttığımız krep tavasına 2 kepçe hamurdan dökelim ve tavaya eşit bir şekilde yayalım. Kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte pişirmeyi bırakalım. Evet, göz göz olduktan sonra kontrol edelim. Diğer tarafının da piştiğinden emin olduktan sonra üzerine fırın kağıdı yardımıyla ters çevirelim ve diğer tarafını da kapağı kapalı bir şekilde pişirmeyi bırakalım. Evet, pişen hamurumuzu servis tabağına alalım ve soğutmaya bırakalım. Kalan hamuru aynı yöntemle dökerek pişirmeye devam edelim. Arası için 1 poşet krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt, 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekleyerek koyu kıvam alana kadar karıştıralım. Evet, koyu kıvam aldıktan sonra üzerine küçük bir paket Hindistan cevizi ekleyelim ve tekrardan karıştıralım. Hindistan cevizinin miktarını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, iç kremamız artık hazır. Üzeri içinde bitter ve sütlü çikolatayı küçük parçalar halinde doğruyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Eritebilmek için geniş bir kabın içine alıyorum çikolataları. Kaynayan suyun üzerine alarak benmari usulü eritmeye bırakıyorum. Eritirken sürekli karıştıralım. Dengeli bir şekilde çikolatamızı eritelim. Evet, pişen diğer kekimizi de servis tabağına alarak soğutmayı bırakıyorum. Pişirdiğimiz kekleri kare olacak şekilde bir cetvel yardımıyla keselim. Kare tavanız varsa kare tavada da pişirebilirsiniz keki. Diğerlerini de aynı ölçüde kesiyorum. Kenarlardan çıkan
Keklerle de farklı bir tarif vereceğim. Evet, hepsini kare bir şekilde kestim. Eşit bir şekilde uzun dikdörtgenler halinde tüm hamuru parçalar halinde keselim. Bir mutfak cetveliniz varsa kullanabilirsiniz veya göz kararı da kesebilirsiniz. Evet, uzun dikdörtgenleri ortadan tekrardan kesiyorum. Bu boyutlar yeterli olacaktır. Evet, hazırladığım kremadan üzerlerine sürüyorum. Her iki tarafa da sürüyorum. Evet, kek dilimlerini üst üste alarak yerleştiriyorum. Erittiğim çikolatalara batırarak her tarafının çikolataya buluyorum. Evet, fazla çikolatasını mutlaka süzelim. Fırın kağıdının üzerine alalım aralıklı bir şekilde. Kek dilimlerinin hepsini çikolataya bulamaya devam ediyorum. Çikolatası donana kadar buzdolabında soğutmaya bırakıyorum. Kenarlardan çıkan küçük parçaları da mutfak robotunda un haline getirelim. Evet, gördüğünüz gibi un haline geldi. Servis tabağına alıyorum. Artan krem şantinin içine alarak karıştırıyorum. Keki biraz az olduğu için elimde böyle kakaolu bir kek harcım daha vardı. Onları da çekerek ilave ettim. Sizler bisküvi de kullanabilirsiniz. Evet, elimle tüm malzemeyi hamur yoğurur gibi yoğuruyorum. Evet, toparlandıktan sonra parçalar kopartarak elimle silindir şekli veriyorum. Dilediğiniz şekilde verebilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz veya kare de yapabilirsiniz.
Hem artan krema hem de artan parçalar değerlenmiş oluyor. Bir tariften iki farklı pasta çıkarmış oluyoruz bu sayede. Evet, kalan çikolataları her tarafını gelecek şekilde buluyorum ve fırın kağıdını aralıklı bir şekilde diziyorum. Evet, buzdolabında 10-15 dakika üzerindeki çikolata donana kadar bekletiyorum. En son. Üzerlerine kalan çikolatayı bir poşete alarak şerit halinde sıkıyorum. Evet, beyaz çikolata erittim. Tekrardan üzerlerine sıkıyorum ve tekrardan buzdolabına koyarak üzerindeki çikolataların donmasını bekliyorum. Evet, kalan son hamurumu da pişiriyorum bu aşamada. Bunu da sade olarak tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir tarif. Evet, bir tanesinin tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Hem pratik. Evet, çayın kahvenin yanında atıştırmalık olarak ikram edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.